Biraz güneşli. Saate hiç bakmadım. Saat 2. Gidelim güzelce kahvemizi içelim. La Rochelle'e ilk geldiğim zaman burada bir charter firması dediği bir grup teknesi, jet skisi vesaire olan bir firmanın baş mühendisliğini yaptım. Ve o zamanlarda Fransızcam gerçekten çok zayıftı. İster istemez bir zorluk çekiyorsunuz. İnsanlarla, İngilizcem olmasına rağmen, insanlarla iletişim kurarken profesyonel anlamda olsun, gündelik şartlarda olsun çok zorlanıyorsunuz. Bu yüzden dili öğrenmeniz gerekiyor. Neyse bu dönemlerde bir öğlen yemeği sırasında kebap yemek isterim canım. Yani kebap da denmez. Döner kebap. Türkiye'dekileri arıyorsunuz. Aratan bir döner kebap. Yıllarca denizcilik yapmış olmama rağmen ya şu lezzete alışamamıştım. 2019'un Kasım'ında geldim yanlış hatırlamıyorsam. 10 Kasım'da. Yani o günden beri buradayım. Ve hala alışamadım ama bir yandan özleminizi alıp götürüyor tabii lezzete. Lezzete karşı olan hasretinizi bir miktar olsa da azaltıyor. Bu arada marinaya geldik arkadaşlar. Benim evimden nereden baksanız bir 5-6 dakika araç ile. Dilerseniz şöyle bir göstereyim. Çalıştığım dönemde de burada çok tekneye gelip gidiyordum. Met him on a sunny day in late July and everything turned upside down. I almost lost track of time as weeks went by. I couldn't get him off my mind. I told him I want that great love, like standing in the middle of a bonfire. You don't know how you got there, but you hold tight, knowing that you can't get burned. Just tell me how we lost track of everything but each other. Gördüğünüz gibi marina bu şekilde. Yanılmıyorsam La Rochelle Limanı Fransa'nın 3. büyük yat limanı. İçinde yaklaşık 5000 çeşitli tekne ve motor yat barındırmakla beraber bu limanda katamaranlar haricinde yaklaşık 8-18 metre arası tekneler bulunmakta. Sadece bulunduğumuz minim bölgesinde değil, yaklaşık 1 kilometre kuzeyde şehir merkezi ve çevresinde başka marinalar da var ve bunların hepsi tek bir marina olarak sayılmakta. Topladığınız zaman gerçekten çok büyük bir tekne hacmi var. Çok büyük bir iş hacmi var bu bölgede. Tatil sezonu ile beraber burası gerçekten çok kalabalık oluyor. Çok turist geliyor, tekne sahipleri geliyor, yazlıkçılar geliyor. Ancak bunların hepsine rağmen bu bölge Avrupa limanlarının kalanına göre biraz daha mütevazi. Antibes olsun, Porto Mirabello olsun, bunların yanında gerçekten çok daha mütevazi kalıyor. Genelde İngiltere ve Kuzey Avrupa'dan gelen turistler, orta gelirli kişiler ve ekonomik bir tatil planlayan aileler La Rochelle şehrini tercih ediyorlar. Yaklaşık 1,5 yıldır La Rochelle'de yaşıyorum ve şimdilik bildiğim yalnızca bunlar. You really seem to know how to carry on. Met him on a sunny day in late July and everything turned upside down. I almost lost track of time as weeks went by. I couldn't get him off my mind. I couldn't get him off my mind. Lost track of everything but each other. I honestly don't know. Couldn't tell me how we messed up, drifting away from each other. Didn't
Arkadaşlar kahvemizi içtik. Tekrar yola koyulma zamanı. Alışverişimizi yapalım. Ya, araçta kamera olmasına rağmen ben hala aynaları kullanıyorum. Daha güvenilir benim için. Otoparktan çıkış yapalım. Sizler için video çekerken şunu fark ettim. Keşke daha önce yapsaymışım. Çünkü bunları anlatmak o kadar hoşuma gidiyor ki. Neler yaptığımı, burada ne tür zorluklar, yani ne tür kolaylıklarla karşılaştığımı anlatmak benim çok hoşuma gitti. Daha önce ki zaten denizcilik hayatımda da yani gezdiğim onca ülkeden belki binlerce video, fotoğrafım var. Ama keşke daha önceden bu işe kalkışsaydım, daha önceden bu şekilde vloglar çekseydim ve sizlere anlatsaydım neler yaptığımı, neler ettiğimi burada veya dünyanın herhangi bir yerinde ne tür şeyler yaptığımı keşke sizlerle daha önce paylaşabilseydim. Avrupa'da hayat nasıl? Avrupa'nın bu bölgesinde diyeyim. Çünkü Avrupa'nın birçok ülkesinde fiyatlar farklılık gösterir. Yaşam şartları, yaşam standartları farklılık gösterir. Avrupa'da yaşayan Türkler arasında kıyas konusunda birkaç tane kıstas var. Bunların onlara göre en önemlilerinden biri otoyol ücretleri. Hollandalı Türkler ve Fransalı Türkler arasında otoyol çekişmesi her zaman var. Dediğim gibi farklılıklar gösteriyor çoğu Avrupa ülkesi birbirine göre. Ekonomik olarak, sosyokültürel olarak. Ama genelde Avrupa insanının mottosu şu. Avrupalı insanlar bu hayatı yaşamayı seviyorlar. Gerçekten. Marketimize az kaldı bu arada. Aracımızı park ettik. Artık yavaştan marketimize doğru ilerleyelim. Bakalım. Ya ben fiyatları zaten biliyorum da hani bakalım. Yani bilmiyorum bu fiyatları görünce siz neler düşüneceksiniz gerçekten. Nereye geldik? Carrefour'a geldik. Carrefour markete geldik. Türkiye'de de bir karşılığı olduğu için ve evime de yakın olduğu için açıkçası özellikle buraya geldim. Burası genelde çok tercih edilen Fransızlar tarafından ama genç nesil daha çok ucuz marketlere, yani bizdeki karşılığı Şok olsun, A101 olsun, bunların karşılığı benim için Fransa'da Lidl'dır. Lidl bir Alman markasıymış arkadaşlar. Bir Alman marketi. Marketler zinciri diyeyim yani. Avrupa'nın neredeyse tümünde var. Ya ben gittiğim birçok ülkede gördüm. Danimarka'da bile gördüm. İsveç'te gördüm. Hollanda'da gördüm. İşte Fransa'da görüyorum. İtalya'da gördüm. Böyleyse herhalde geri kalanları vardır diye düşünerek konuşuyorum. Gayet ucuz. İnanıyorum A101'e ve Şok'a oranla çok daha kaliteli. Çünkü burada kaliteyi ucuza bulabiliyorsunuz. Yani Avrupa'nın en büyük farklarından bir tanesi bu. Buralara daha çok böyle ihtiyacınız olan ufak tefek şeyler ya da o tür marketlerde bulamayacağınız şeyler için, spesifik şeyler için geliyoruz buraya. Bakalım ne olacak. Hadi gidelim.
Evet arkadaşlar, alışverişimiz bitti. Çok fazla bir şey almadık. Dediğim gibi akşama poğaça yapacağım. Akşama poğaça yapacağım. O yüzden eksik birkaç malzemem vardı. Yoğurdum yoktu. Yoğurt aldım. Maydanoz aldım. Peynirli yapacağım. Peynirim zaten var. Beyaz peynirim var. Türk peyniri almıştım. Poğaça yapabilmek için, ki zaten sabah kahvaltılarında falan da tüketiyoruz. Akşama poğaçamızı yapalım. Benim hanım bayılıyor. Poğaçaya bayılıyor. Çok iyi bir fırınım yok. Yani orta çaplı bir fırınım var. Çok ufak ufak bir şey. Ya ama işte böyle özlediğimiz zaman, memleket hasreti çektiğimiz zaman işimize yarıyor. Genelde hanım ya şey yapmayı çok sever. Tatlı işleri çok sever. Kekiydi, pastasıydı. Ben daha çok tuzcuyum. Biz genelde tercih etmiyoruz. Sadece ihtiyacımız olduğu zaman, acil bir ihtiyacımız olduğu zaman eve yakın diye geliyoruz. Yoksa araçla yaklaşık 10 dakika mesafede Angulan diye bir şehir demeyeyim, kasaba var. Angulan'a gidiyoruz ve oradan alışverişimizi, atıyorum haftalık veya 2 haftalık vesaire yapıp ondan sonra evimize geri geliyoruz. Hadi yola çıkalım. İş çıkış saatine yaklaştı, o yüzden biraz kalabalık olabilir yol. Çokça bisiklet var. Çokça bisiklet yolu var ama işte bisiklet yolu ve araç yolunun birleştiği yerlerde, özellikle döner kavşaklarda çok tehlikeli olabiliyor. O yüzden biraz daha dikkatli olmak lazım. Arkadaşlar, bu market alışverişe çok detaylı girmedim çünkü daha sonra bir planlamamız var. Türkiye'deki bir arkadaşımla karşılaştırmalı olarak yapmayı planlıyoruz. Onlar şimdi Türkiye ayağını yaparken biz de Fransa ayağını yapacağız. Böylece siz dostlarımız için bir skala oluşturmaya çalışacağız. Yani birim fiyatı üzerinden ne kadar farklılık gösterebilir fiyatlar diye farka geldim. Araç içinde sigara içmek. Bayılıyorum. Çünkü çok uzun yol yapıyorum. Gemilere, limanlara giderken farklı şehirlere, farklı ülkelere, kimi zaman araçla, kimi zaman uçakla, ama mecbur havaalanı buradan yaklaşık 2 saat sürüyor. Yani 2 saat araç içinde sigara içmeden hadi bakalım şimdi dairemize çıkıp güzel poğaçamızı yapalım. Arkadaşlar, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomuzun burada sonuna geliyoruz. Poğaça yaparken paylaşmayacağım. Ama yerken birkaç kare alabilirim diye düşünüyorum. Çünkü hanım bayılıyor. Hem ona da bir lezzet testi yaptırmış oluruz. Bakalım ne düşünecek. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.